Got drunk off your lie, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de Turbo yarışmasının son günündeyiz. Arkadaşlar Turbo yarışmasında Metal Furyası kale teması için her gün bildirimde bulunduk. İşte şöyle yapabilirsiniz, bunları edebilirsiniz, İşte şans tutar tutmaz, birçok şeye şahit olduk. Bazıları çok kolay alabildi, bazıları alamadı. Bazısına ikinci gün düşmüş hepsi. Bazısına bakıyorsun para yatırmasına rağmen alamamış. Şimdi arkadaşlar hepsini toplayacak olursak dediğim gibi şans eseri kimine düşüyor, kimisine para yatırsa dahi düşmüyor. Bunlardan bir tanesini biz ücretsiz gösterdiğim kalede aldık mesela, Metal Furyasını. Şu an kendi kullandığımız kalede alamadık. Burada da şimdi üstüne yatıraraktan halletmeye çalışacağız. Bakalım ne kadar fener alacağız, ne yapacağız, ne gibi durumla karşılaşacağız göreceğiz birlikte. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar hepsinden tek tük bir şeyler açılmış durumda. Şimdi şurayı tamamladık. Şu baş tarafı. Şöyle bir alalım. Şimdi elimizdekilerden, şuradaki fenerlerden bir şey gelmezse tek tek başlayacağız. Gümüş, altın, bilet gibisine tek tek gitmek zorunda kalacağız. Neden? Çünkü küçük kalemizdense büyük kalemize zaten ihtiyaç var. Bunun da nedeni tekrar göstereyim arkadaşlar. İşbirliği harici, ki biz işbirliklerini dahi aldık, saldırı desteği veriyor. Yıldız çakılıyor, yıldız yapılıyor kale temasına. Onun için küçük kaledense büyük kaleye daha çok ihtiyaç var. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Şunu da almış olalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Pasparlak An1'i şu an açtık. Evet, bizimkine dokunmadı. Şunu alalım. Şimdi bunu ortadan çıkardık. Bir tane eksilttik. Böyle devam ediyoruz. Bir tane daha açalım. Tekrar bakalım. Evet, bizimkisini niyeyse es geçiyor. Şunlar 83 olmuş. Tekrar gidelim. 99'da kaldık. Evet, şöyle. Pasparlak An. 4'ü açtık. Bak şunlar bile açılmadan şuna geldi, açtı. 150 fırça verdi. Buna bir tane değdi, yani %44 olmuş. Şunlara bakalım, bak şu %10'da daha. Geldik, şöyle devam edelim. 2 parça değmiş o kadar parçadan. Bak hiçbir parça gelmedi. 2 parça buradan gelmiş. Evet, buraya 66 yaptık. %66'dayız. Evet, şöyle devam edelim. Evet, bir tane. Hiç gelmedi. Pasparlak An 2'yi açtık. Şöyle 3 parça halinde gelmiş. Bakalım hemen. Evet, şurada geçici zaman sınırlıyı aldık. Şöyle baktığımızda yine hala 66'da. Geçelim, şöyle devam. Bir parça buradan geldi. Bir parça da buradan geldi. Evet. %77 olarak şu an duruyor. Dediğim gibi sırayla artık alıma devam edeceğiz. Şunu alalım. 20 vermiş zaten. Hemen açıyoruz. Bir parça, iki parça buradan. Bir parça da buradan gelmiş. Evet, %88'i yapmış olduk. Bir parça kalmış zaten. Evet, bir parça bulmamız lazım. Şimdi şunu alacağım ben. Bunu alalım. Peki bunda ne vardı diye bakacaktım ama gitti. Neyse, burada göreceğiz. Zaten 60 tane fener veriyor. Şöyle açalım. Hiç gelmedi. Evet, Pasparlak An 3'ü açtık. Şöyle iki tane madalya gelmiş. Şu sandığı aldık. Evet, buna hala dokunmadı. 40 fenerimiz var. Evet, bir parça geldi.
2 parça. Oo, bayağı gelmiş. 4 parça gelmiş. Bakalım ne haldeyiz. Ya bir buna dokunmuyor yani. Açtık. Evet. Pasparlak 5 ve bu şekilde arkadaşlar açmış olduk. Yani burada göstermek istediğim, şimdi diğer tarafta ücretsiz olarak aldık. Ama herkes ücretsiz olarak alamadı. Yorumlarda ya da kendi loncamda ya da diğer lonca oyuncularından çok bildirim aldığımda evet mesela ücretsiz gösteriyoruz ama şans eseri bazısına düşüp bazısına düşmeyebiliyor. Ha bak biz burada mesela paketleri almaya devam ettik. Diğer başka paketler de aldık. 2 kez şu şey geldi mesela. Gizemli şifre. Bunu aldık. Burada mesela yine değdiğimiz, tamam hepsini almadık ama mesela bak şundan mesela 2 tane almışım. Gibi. Çok zorlamadı. Orasını söyleyebilirim. Etkinlik çok zorlamadı. Ama yine herkes ücretsiz almış diyemiyoruz. Yine bu şekilde harcama yapanlar oldu. Bunu da gösterdim çünkü bize buna ücretsiz düşmedi. Diğerine düştü. Ama diğerini önemsemediğimiz bir kale. Buna düşmesi lazım. Çünkü bununla ilgileniyoruz. Örnek mesela. Burada da dediğim gibi yıldız çakmamız lazım. Bize yıldız lazım. Kale temasına da buna almamız gerekiyordu. Onun için burada oynayarak size göstermek istedim. Çünkü bir yıldız, bir yapboz, 2 yapboz olarak kalanlar vardı mesela. Onun üstüne örnek almaya devam etseydiniz, yani paket alarak ne kadar almanız gerekirdi, ne yapabilirdiniz diye bir yandan da görmüş olun. Çünkü şimdi baktığınızda mesela çoğu kişi belki de şey yapacak. İşte ücretsiz alamadı, bir parçası kaldı, o şekilde bıraktı. Hani ümidini ondan kesti. Bu şekilde yapan çok var çünkü oyuna para yatırmayan çok kişi var. Bir de bir yapboz için acaba ne kadar para harcayacağım diye düşünen de olabilir. Onun için belki harcama yapmadı. Şimdi biz hedefimiz zaten kale temasıydı. Onu da aldık. Şu şekilde devam etmeyeceğim. Aslında şunu alsam 150 olur da dediğim gibi kaç tane açtıracak belli değil. Onun için en iyisi aldıktan sonra çekilmek. Sonu yok çünkü. Şimdi buradan biz ne alabiliriz? Seçim sandıkları. Yıldız taşı var. Şurada mana var. 17 tane geliyor. 20 tane alıyoruz. Evet, bundan 400 tane yapıyor. Bak hızlandırıcı da 50 tane alsan 50 gün yapar. Kadim kitap 50x demiş. Şöyle bakalım bir. Evet. Ya yıldız taşı alacağız ya da mana alacağız arkadaşlar. Şunlardan da alırız da bunlar kendini tamamlamıyor. 20 tane zaten burada varmış eyvallah da. Bundan açabilmek için 50 tane olması lazım. Mordan alabiliriz. Mordan da 35 tane yapması lazım. O da olmayana denk gelirse. O zaman şöyle yapalım. 25 tane ben buradan alayım. Bir tane eser almış olurum orada. Evet. Tamam, buna da yıldız taşı alalım bence. 12 tane. 5 tane eksiltmiş olduk. Evet arkadaşlar, etkinliği bu şekilde bitirdik. Yani yapacak bir şey yok. Alanlara hayırlı olsun diyorum. Kale temasını almayanlar içinse arkadaşlar umudu kesmeye gerek yok. Etkinlikler sürekli zaten geliyor. Bu kale temasını alamazsan başka bir kale teması illaki denk gelecektir. Biz de mesela bana da şimdiye kadar hiç ücretsiz olarak düşmedi. Ama diğer alt kalede mesela düştü. İllaki size de yarın öteki gün düşebilir. Sizler de arkadaşlar ne yaptınız? Nasıl bitirdiniz etkinliği? Nasıl bir mücadele verdiniz? Ne aldınız? Kale teması aldıysanız dahi aldıktan sonra para yatıranlar için söylüyorum. Yatırmaya devam edip diğer yapbozları açmaya çalışanlarınız var mı? Yoksa sadece kale teması da duruyor musunuz? Ne gibi stratejiler sergilediniz? Nasıl bir tecrübe sağladınız? Bunları yorumlarda arkadaşlar hep beraber konuşalım, tartışalım. Etkinlik hakkında görüşlerinizi belirtin. Yani bir yandan da yazın. Kaç kişi alabilmiş, kaç kişi alamamış bir bakalım kendi aramızda.
Bu şekilde bir değerlendirmede bulunalım. Ama şunu söyleyebilirim. Eskiye nazaran kale teması hakkında bu efsane keşifte, yapbozda sanki biraz daha kolaylaşmış diyebilirim. Eskiden ücretsiz olarak düşmüyordu. Şimdi biraz daha sanki düşer hale gelmiş. İşte ben kavrayamadığım mevzu şu, işbirliği tarafıyla burası arasında o iki mevzuyu tam kavramış değilim. Kimse kavrayamamıştır. Neden? Arkadaş burada ücretsiz olarak kale temasını sen veriyorsun. Mesela veriyorsun ya da kolay alınabiliyor. Diğer tarafta işbirliği için örnek kale temasını aldın. Arkadaş yıldızlama yok. Diğer şeylerde de yok. İşbirliği çatısı altında rota temasında yıldız yok da ordu teması olsun, kale teması olsun gibi şeylerde yok. Normalde ama onlar daha zor yapılıyor. Sanki bunlar daha kolay yapılıyor, onlar daha zor yapılıyor gibime geliyor. Size de öyle geliyor mu acaba? Bunu merak ediyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani normal işbirliği olsaydı bence daha zordu yani. Bunda ben gördüm ki bu kolay alandı. Ücretsiz düşmesinden hariç atıyorum bir tane yapboz denk geldiğinde önceki etkinliklerde ya da bana öyle denk geldi. Alınması yine zor olabiliyordu. Şimdi burada mesela kolaylıkla aldık. Ben de tam algılayamadım yani ücretsiz düşmesini. Çünkü dediğim gibi buna yıldız yapılıyor. Süvari saldırı üzerine bunun desteği var. Tema zaten güzel. Baktığın zaman onun için yani siz de düşünceleriniz nedir? Yani nasıl bir serüvenden geçtiniz? Zaten çoğunuzla her video yorumlarında görüşüyoruz. Tam anlamıyla geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunalım bu etkinlik hakkında. Zaten yeni etkinlik de yakında görünecektir. İlla ki yeni etkinlik gelecektir arkadaşlar. Bakalım sizleri hangi etkinlikte buluşturacağız. Şöyle açılanlara baktığımızda sandık, zaman sınırlı, şöyle fırça, ama bence yeter. Daha ileri düzeyde oynayanlar şunları illaki almak zorunda. Şunu almak zorunda. Yani bu eserleri tamamlamak zorunda. Kaplanları tamamlamak zorunda. Ama siz normal oynuyorsanız arkadaşlar çok kendinizi kasmanın mantığı yok. Normal çünkü devamı gelecek. Bunu da yapamazsın. Bir başkasını da yaparsın. Eserlerin de aynılarını koyabiliyorlar ödülleri. Peki bize bir sıralama düşmüş mü diye bakayım. Yok. Sıralamadakilere bak. 1800 tane aşmış. Evet 1800 tane falan aşmış da. Çok kasmışlar kendilerini ya. Kendilerini çok kasmışlar. Bakayım bir fuller mi? Evet. Kaptan kaleler. Şimdi kaptan kale böyle durumlarda adam mecbur alıyor. Bu adama da çok kasmış diyemiyorsun yani bakmadan söyledik ama neden? Adam zaten bunu yapması lazım. Sen ben yapmayacağım kim yapacak? Bu adam yapacak tabii ki. Adama eser lazım. Adama tema lazım değil ki. Herkes kendi taktiğini konuşturuyor. Bazı adamlar da var mesela işbirliği kale temasını almıyor. İşbirliği işte ordu temasını almıyor. Sana mesela ordu yürüyüşü güzel görünüyor. Sen alıp geçiyorsun. Adam sadece oyuna değer katan bir şeyleri koyuyor ortaya. Onu alıyor. Onda zorluyor kendini. Biz mesela çoğu şeyi aldık. Şimdi ben bakıyorum ordu temasına yıldız çakılmıyor. Bir ton kale teması var. Yıldız çakılmıyor mesela. Örnek bu adamlardan düşün. Adam da şey yapıyor. Gidiyor yıldızı nasıl yükseltebiliyorsa hangisi önemliyse ona basıyor. Ordu temasına hangisinde yıldız çakılıyorsa ona basıyor. Lider görünümü mesela belli bir yerden sonra boş. Sadece görüntüden ibaret. Bir saldırı veriyor. Bir saldırı. Ama ben başından itibaren söylüyorum. Ben eğer o yönetimin kadrosunda olsaydım ben bu lider görünümü dev titan olarak ordunun başında yiyorlardım. O 5 kahramanın arkasında bunu da böyle savaşıyorlardım. Bir katkı olurdu. Düşündüğün zaman mantıken artı bir saldırı desteği ne demek arkadaş? Zaman zaman kaptanlar da bunların farkında. Adam bir tane alıyor mesela ondan sonra almıyor. Diyor ki gerek yok. Ne kadar güzel olursa olsun gerek yok. Neden? Çünkü alsa neyi toplayacak? Hepsini toplasa örnek artı 20 saldırı yapar. Hepsini toplasa belki artı 40 yapar. Ama çok pahalıya patlar. Kolay değil yani bu liderleri toplamak. Bazıları alıyor. Ama adam boşta. Neden? Boşta adam. Adam fulllemiş. Etkinlik oynayabileceği bir mevzu yok. Sen mesela kitap peşindesin. İşte yıldız taşı peşindesin. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adam mesela sadece yeni eser gelirse
eserle alakalı bir mevzusu var. Onun haricinde adam lider görünümü falan alabiliyor. Çünkü üstüne katacağı fazla bir değeri yok. Sen her şeyi mesela sana bunların hepsi yararlıdır. Ama adama sadece buradan alacağı örnek kale teması yararlıdır. Bundan hariç örnek mesela adama ne lazımdır? Buradan alacağı eser lazımdır ama sana hepsi lazımdır. Onun için arada dağlar gibi fark var. Ha, şu da var. Siz de ne kadar çok malzeme, eşya alabiliyorsanız mecbur alacaksınız. Ücretsiz verilenleri kaçırmamanız lazım. Oyunun boyutu yavaş yavaş değişiyor zaten. Fuller, kaleleri fullleyenler yetişebiliyor ama siz yetişemiyorsunuz. Onlar bunların hepsini alabiliyor. Adam oradaki sıralamaya girdiyse ilk yüze demeyeyim de atıyorum mesela orada önlerdeki sıralamaya giren kişilerden bahsedeyim. Onlar mesela burada şunu örnek bunu aldıysa diğerlerinin çoğunu zaten aşmıştır. Açmıştır. Şu sondaki mesela biraz zorlar. Belki adam bunun da peşindedir. Şu az değil yani. Bu az değil. Adam bunu açtıysa diğerlerini büyük ihtimalle aşmıştır. Senin ihtiyacın var hepsine. Ama adam bunlara sanki bedavadan koymuş gibi oluyor. Adamda bir de mantık şu olabiliyor. Adam kare temasının peşinde değil mesela. Full adam. Adam mesela ne düşünüyor? Adam gidiyor şunları düşünüyor. Buradaki alacağı eser, buradan alacağı geliştirme. Ya da diyor ki ben diyor sıralamada birinci olmam lazım. Şurada mesela bak. Diyor ki ben ilk 10'a girmem lazım. Şu eserleri alayım. İlk 10'a giren adam zaten şuraya bakmasına gerek yok. Bak şunlara bakmasına gerek yok. Neden? Zaten otomatikmen açılıyor bunlar. Adam oradaki sıralamaya girmişse bunları zaten açıyor. Yani biz diyelim ki buna kafayı taktık. Açılmıyor diye. Bunun için uğraşıyoruz. Bak açtık. Eksikler var. Adam ta en başındaki şeye kafayı koyduğu zaman sıralamada üst sıralarda olmak için bunları düşünse de düşünmese de adam mecbur oynadığından dolayı bunların hepsini zaten adam açıyor. Ama bana soracak olursanız arkadaşlar bak aldık örnek bıraktık. Değil mi? Şuna baktığında mesela senin için bir şey hissedebiliyor musun bunun için? Çok mu önemli? Kale teması daha önemli diyeceksin bana. Ama adam için bu önemli. Onun için bunu sona koymuşlar. Onun için bunu sona koymuşlar. Sıralamaya bunun için eseri koymuşlar. Ya da bak mesela bu da zordu. Kale yıldız parşömeni zor. Çünkü adam yıldız çakıyor bununla. Ama kale temasından önce açıldı. Ki önüne koymuşlar kale temasından önde. Bu aynı şekilde mor eser veriyor. Yani baktığın zaman geniş kapsamlı düşündüğünde arkadaşlar etkinlik dediğim gibi bir yandan veriyor, bir yandan zorluyor. Şans eseri kimine çıkıyor, kimine çıkmıyor. Olay atıyorum rota temasıyla yani görünümlü falan alakalı da olmayabiliyor. Bak gösteriyorum eserler çok çok önemli. Son zamanlarda eserler zaten çok önemli arkadaşlar. Belki ekipmanları da geçecek ya da geçti. Saldırı değerleri anlamına falan. Çünkü çok fazla eser var. Çok fazla yıldızlama yapılıyor onlara. Kutsama yapılıyor. Çok güçlü kaleler var. Sizler mecbur yetişmek zorundasınız bunlara. Şöyle yetişmek zorundasınız. O adam atıyorum kaptan kale yapıyordur. Sen de kendine tuzak yapmak zorundasın. 2B'sindir ama tuzak olmak zorundasın. Çoğu mesela bunu diyor ki 2B'lik tuzak mı olur? Arkadaş adam vuruyor. Mancınıyla dönüyor. Vuruyor. 2K askeriyle dönüyor. Sen adamı tutamıyorsun ki. Onun için diyorum ki savunma yapabilen adamın kalesi de tuzak olabiliyor. Bu şekilde ne kadar saldırı değerinizi arttırırsanız, CP değerinizi, sav değerini arttırırsanız sizin için değerlidir. Çünkü full adamlar hepsini fullleyerek gidiyor. Siz yarım yamalak bir şekilde götürüyorsunuz. Hiç olmazsa ondan da eksik kalmayın. Ben çok kişi biliyorum mesela. Diyelim ki biz aldık. Buna da ücretsiz düşebilirdi. Biz aldık mesela. Bazı oyuncular var takip etmiyorlar. Etkinliği takip etmeyen de çok var. Bir adam takip etmiyor. Sonra bir görüyor bende. Diyor ki abi diyor bunu nereden aldın diyor. Ya arkadaş sen nasıl takip etmiyorsun? Sen nasıl bakmıyorsun? Yani anlatabiliyor muyum? Ücretsizi kaçıran oyuncular çok. Adam temayı yapamıyor. Adam şurayı yapamıyor bak. Gizemli etkinliği mesela şunu yapıyor ya. Buradaki alınacak ödülleri mesela hepsini almıyor. Almıyor. Burada mesela gizemli şifre 2 kez geldi. Bazı etkinliklerde bu gizemli şifre gibi geliyor ya. 2 değil 4 kere geliyor. 4 kere geliyor, 5 kere geliyor. Adam hiçbirinde mesela tam yapamıyor. Tam yapamıyor. Efenerleri eksik alıyor. Bu sefer orada eksik açıyor. Parayı atamak istemiyor mesela. Arkadaş sen ücretsizleri tam yapmadın. Yani bunun için arkadaşlar alırsınız, alamazsınız ama
etkinlikleri sadece tam yapmaya çalışın. Elinizden geleni yapın. Alamazsanız da yapacak bir şey yok. Başkasında alırsınız. Başka bir zaman alırsınız. Biz şu an aldık. Örnek bunu almıştık. Fazla da takamadık zaten. Ha, yine değiştireceğiz. Evet. Metal furyası. Bak. Yıldız çakılabiliyor. Şimdi buradaki mevzu şöyle de oluyor. Bak. Örnek bir yıldız çakacaksın. 280 istiyor. Ama şuna mesela iki tane, iki yıldız, belki üçüncü yıldızı çakacaksın. Diğerini belki yarımda basacaksın ama yine de artacak iki tane yıldız bastıktan sonra. Yeni kale teması önemli. Bu şeyde. Yıldız anlamını önemli. Evet, biz de almış olduk arkadaşlar. Şöyle. İçeriden güzel. Ki ben bunu bekliyorum. Bu konuda zaten bastırıyorum. Bu kale temalarının dışarıdan oynatılıyor olması lazım, oynuyor olması lazım, hareket ediyor olması lazım dışarıdan bakışta. Yan yana durduğunuzda mesela böyle ya da tek başına da durduğunda böyle her kale temasının kendine ait hareketliliği olması lazım dışarıdan görünüşte. Umarım ileriki zamanlarda gelecektir. Buna inanıyorum. Dediğim gibi biz de yeri geldiğinde zaten bunu söylüyoruz. Burada nasıl görünüyorsa bu dışarıda ya da yansımasını ben bekliyorum. Bunun haricinde herkesin kalesinin içi, mesela şunu söyleyeyim. Diyelim ki birisi benim kalemin içini merak ediyor. Bastığında buradan kalesine gir deyip kale içeriğimi rahatça görebilmesi gerekiyor. İleriki zamanlarda ben bunu da bekliyorum. Bununla ilgili yine söylemlerde bulunuyoruz. Umarım daha ileri boyutta bir şeyleri getirmeye çalışacağız, düzeltmeye çalışacağız. Arkadaşlar, dediğim gibi etkinliği bitirmiş olduk. Bu şekilde sizlerin görüşlerini de bekliyorum. Yarışta başladı. Neyse arkadaşlar, etkinlik bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.